Herkese merhaba. Ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır aklımda olan anca fırsatını bulduğum harika bir kurabiye tarifim var. Gerçekten kıyır kıyır bisküvi tarzında muhteşem oluyor. Tarifimiz için 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı ya da margarin kullanıyorum. Daha sonrasında da 1 çay bardağı da pudra şeker ekleyelim. Pudra şekerin bardakta bayağı bir sabitlenmiş, o yüzden biraz zor düşürdüm. Sonrasında parmağımla yardım aldım, tamamını ekledim. Bir tane yumurtanın sarısı, bir pakette vanilya ekleyelim. Bu arada sesimden dolayı kusuruma bakmayın. Kışın gerçekten çok fazla etkileniyorum ve sesim sürekli kısılıyor. Unumuzu eklemeden önce malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştıralım. Sonrasında da kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek yumuşacık bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Ben tamamıyla 3 çay bardağı un, 1 yemek kaşığı da fazladan un kullandım. Normalde 3 çay bardağı yeterli geliyordu ama yumurtanın büyüklüğünden, küçüklüğünden ve oda ısısında yumuşamış olan tereyağının kıvamı un miktarını değiştirebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da takip edebilirsiniz. Biraz elime fazla yapışıyordu. O yüzden ben 1 yemek kaşığı daha ilave yaptım. Söylemiş olduğum gibi 3 çay bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullanmış oldum. Burada size anlatmaya çalıştığım hamuru yoğurmuş olduğum elim gördüğünüz gibi baya bir yapışkan. Hala un istiyor gibi gözükse de temiz elimle yaptığım zaman hamurun kıvamını görüyorsunuz. Oldukça yumuşak bir hamur oluyor. Yani kontrolünü temiz elinizle yapın. Hamurumun kakaolu kısmını hazırlayabilmek için de mandalinadan birazcık büyük olacak şekilde hamurumdan ayırıyorum. İlk önce açık kısmını ayarlayabilmek için 1,5 tatlı kaşığı kakao ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da süt ekliyorum. Hamuru yoğuruyorum. İlk rengimi oluşturmuş oldum. Bunun yarısından birazcık az olacak şekilde ayırıyorum. Daha sonrasında da kalanına da 1,5 tatlı kaşığı tekrardan kakao ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da süt ekleyelim. Ben burada biraz sütünü kaçırdığım için birazcık un ilavesi yapmak zorunda kaldım. 1 tatlı kaşığı süt yeterli geliyor. Renk vermiş olduğumuz kurabiye hamurunun diğer hamurla aynı kıvamda olabilmesi için süt ekliyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Sütü biraz fazla kaçırdığım için gördüğünüz gibi cıvık bir hamur oldu. O yüzden üzerine birazcık daha un ilavesi yaptım. Hamuru yoğurmuş olduğum elime yapışsa da görmüş olduğunuz gibi temiz elimle kıvamını göstermeye çalıştığım zaman elime yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur oluyor. Hamurumuzu açarken yağlı kağıt kullanıyorum. İki yağlı kağıt arasında ilk önce beyaz hamurumuzu beze halinde koyalım. Daha sonrasında merdane yardımıyla açalım.
Biraz kurabiyemiz aşama aşama olduğu için de çok fazla sıkmamak adına biraz atlatarak gösterdim. Hamurumu açtım. Daha sonrasında ilk önce esmer olan hamuru üzerine benek benek koyalım. Esmer hamurumu üzerine benek benek koyduktan sonra da sıra geldi açık olan kahverengiye. Onu da aynı şekilde yuvarlak yaparak üzerine ekliyorum. Renkli olan hamurları ekledikten sonra tekrardan üzerine yağlı kağıdımızı serelim. Sonrasında da birazcık daha açalım. Hepsi aynı hizada olsun. İster bardak yardımıyla isterseniz de kalıbınız varsa yuvarlak yuvarlak kalıbını çıkartalım. Kenarda kalan fazlalık hamurlarını tekrardan hamur haline getiriyorum ve tamamını bitirene kadar tekrardan açarak tekrar şekil veriyorum ve yağlı kağıt serilmiş olan tepsimi alıyorum. Hamurumun tamamı bitene kadar tekrardan hamur haline getirerek yağlı kağıt arasında açtım. Daha sonrasında da kalıbını çıkarttım. Tamamının şeklini verdikten sonra da önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma veriyorum. Yaklaşık 20-25 dakika arasında pişiyor. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Bisküvi tarzında kurabiyeleri seviyorsanız kıyır kıyır kıtır kıtır gerçekten deneyebileceğiniz en güzel kurabiyelerden diyebilirim. Güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.